Evet kardeşimiz bak şimdi durian kesiyor durian. Ha, durian. Ha, durian kesiyor. But why you cut small one? Evet, durianın kötü kokusundan dolayı bazıları alıp yemiyor. Evet, bak bu da durianın içi. İçi böyle. Şimdi kesecek. Çıkacak. Finish. Finish. Hah. Kapag long jud ka ma'am, durian to. Give me small one. Small one. Pigs. Pigs. Ha. Are they buying this? Yeah. Ah, sorry. Sorry. Okay, salamat. Neyse, böyle paket halinde bazen parçalayıp satıyorlar. O zaman alır yerim. Evet, yağları Davao'da böyle poşetlerde satıyorlar. Bunlar palm yağıymış. Evet, burası da pazar yeri. Ne kadar çok muz var. Bu kadar çok muzun olduğu ülkede muz bizim paramızla 50 lira, bazen 70-80 lira. Bence bu insanların gelirine göre daha ucuz olması lazım. Şöyle biraz çarşıyı, pazarı gösterelim size arkadaşlar. Davao'da. Davao'yu pek sevmedim arkadaşlar ya. Etraf çok karman çorman. Berbat bir trafik var. Toz, toprak. Etrafta lağım suları akıyor. Çok hoşuma gitmedi. Şimdi bakın muzları yeşil topluyorlar. Burada benim bir Filipinli arkadaşa sordum. Alanya'da ben görmüştüm. Muzları bir gaz odasına koyuyorlar, sarartıyorlar. Burada da öyle mi dedim. Bilgim yok ama bizim burada yeşil toplanıyor dedi. Ama sarısı da doğal olarak oluyor mu bilgim yok. Şu duriandan böyle kesip parça halinde satan olsa bir alacağım, yiyeceğim. Daha önce çok az bir şey yedi baba. Tadını unuttum. Asya'da çok seviliyor. Bakın mesela kilosu 40 peso. Ben bunu bazı adalarda 120 pesoya bile aldığımı hatırlıyorum. Jackfruit. Şu meyve 250 kiloya kadar çıkıyor. Pomelo meyvesi zaten bizde var. Şu duriandan kesip satan olursa alacağım. Arkadaşlar bazı metrolara durianı kabul etmiyorlar. Kokusu çok kötü. Böyle soğan gibi kokuyor. Herkes durianı kabul etmiyor. Evet, şu da Asya'da çok bulunan bir meyve. İçi böyle açtığınızda inci gibi. Hello, how are you? Welcome to my blog. Thank you. Bak pomelo meyvesi. Yes, it's pomelo. Horoz Filipinlilerin olmazsa olmaz arkadaşlar. Horoz dövüştürmeyi seviyorlar. Yes, sir. Hello. Durian. Okay. Evet, şurada bir genç yanıma geldi. Nerelisin dedim. Türk'üm deyince heyecanlandı. İlk defa Türk tanıyorum dedi. Geçenlerde Kamigin Adası'nda da kadın ilk defa Türk görüyorum dedi. Bir heyecanlandı. Giderken de hoşça kal Türk diye bağırıyor. Evet, gördüğünüz gibi yağları poşetlemişler, satıyorlar. Asya'da çok tavuk yiyorlar arkadaşlar. Yani ucuz olduğu için yiyorlar. Kilosu 180 peso. Aslında çok da ucuz değil. Burada yiye gezeceksiniz arkadaşlar. Her yer yeme içme. Adamlar birbirine yiyecek satarak yaşıyorlar. Evet, bakın yaşantıya. Yani bizdeki küçük kamyonetleri minibüse çevirmişler, insan taşıyorlar. Zor bir yaşam. Ama insanlar çaresiz olunca her şeye alışıyor. Karmaşık olmasının yanında dediğim gibi yiyeceğe ulaşmak kolay, yeme içme bol. Bakın her yer yeme içme. Çeşit çeşit balık var. Hello. Bak. Bizim oralarda hiç görmeyeceğiniz balıklar. Benekli benekli.
Karşıda tavukçular. Evet, büyük bir pazar var. Ananas burada ucuz arkadaşlar. Yani dava hakkında bilgim yok ama tanesini 20'ye falan satıyor bazı, 50'ye. How much is this? 50 per kilo. Kilosu 50 pezoymuş. Thank you. Kilosu 50 pezo. Burada pahalı. Normalde tanesini ben 20 liraya aldığımı hatırlıyorum. 20 pezoya, lira değil. 20 pezoya aldığımı hatırlıyorum. Hatta Sikiyor adası o kadar turistik olmasına rağmen orada da kilosu 60'tı yanılmıyorsam. Arkadaşlar çok büyük bir pazarı var buranın. Diğer şeylerde bu kadar büyük bir pazar görmemiştim. Dava'nın pazarı gerçekten büyükmüş. Allah'tan ki merkezde bir otelde kalıyorum. Yoksa bu şehri gezmesi zor. Bakın arkadaşlar yani pazarın ucu bucağı yok. Hangi sokağa girseniz pazar. Ama kötü görünüyor yani. Kötü görünüyor. Şimdi şu tarafta et, balık satanlar var. Bu tarafta sebze satanlar var. Çok büyük. Çok da hijyenik görünmüyor. Bakın. Bakın. Ne geziyor üzerinde. Hello. Hemen gülümsüyorlar ya. Evet, burası et balık pazarı. Gördüğünüz gibi dayım hesap yapıyor. Ha bak, Filipinler'de böyle tişörtü yarıya kadar çekiyorlar, öyle geziyorlar sıcak olduğu için. Burada bunu çok görürsünüz. Bir gün ben de mi yapsam, ne yapsam öyle. Bak dayım maşallah temizliyor. Yıkıyor, hello. Tertemiz yıkıyor maşallah. Ondan sonra onun için de bir şeyler satacak. Burada yani çok da dere olmasına rağmen her yerde okyanus, su çok kıymetli galiba. Böyle otellere, lokantalara gidersiniz, lüks görünür. Tuvaletine gidersiniz, suyu kısmışlardır, çok az akar. Sabun olmaz. Bakın. Balıklar gayet ucuz. 50, 100, 60. Bak. 2 tanesi 120. 3 tanesi 200. Yeah. Fix. Thank you. Bak. Şu 90. Balık ucuz burada. Vallahi balığı da ben severim ama burada otelde kalınca haliyle yiyemiyorsun. Böyle lokantalarda yiyorum. Adamlar ya kafasını veriyor ya her yerinde kılçık doldur veriyor. O kadar balığın olmasına rağmen adamlar porsiyonlarında çok cimri davranıyorlar. Küçük tabaklarda veriyorlar yiyecekleri. Bakın şu kırmızı balıklar bizde fazla yok. Thank you. Hello. How are you? I'm okay. Are you happy? Are you happy in Davao? Yeah. Okay. I am happy. Ya maşallah. Evet. Mutluyum ben diyor. Evet, gerçekten Asya insanı mutlu. Evet, balığın bu kadar çok olduğu bir memleket görmedim ama böyle gittiğinizde bizim böyle çay tabağından azıcık büyük bir tabakta veriyorlar yemekleri. Onda zaten yarısı kemik kılçık oluyor arkadaşlar. Yediğinizden bir şey anlamıyorsunuz. O yüzden ben mesela 2-3 tane söylüyorum yemek istediğimde. Evet, burada kurutulmuş balıklar satıyorlar. Evet, bakın burada Müslümanlar var. Yani uzun zamandır böyle Müslüman görmüyordum. Hello, selamünaleyküm. Bayağıdır Müslüman görmüyordum. İlk defa burada görüyorum. Kurutulmuş balıklar. Bak. Hello. Bak bunlar da kurutulmuş balıkların küçükleri, yavruları.
çok yiyecek var ama dediğim gibi porsiyonları çok küçük. Bak bunlar bizim Müslümanlar. Hello. Hello. Kamerayı çok seviyorlar arkadaşlar. Evet. Evet. Bak noodle. Hello. Noodle satıyor noodle. Görüyor musun? What is this? Noodle? Şurada Igon. Noodle'a benziyor. Yani sebze, meyve, et, bol. Bol. Hello. No pork, no pork. I am Muslim. No pork. Beef. Ha, beef. Yeah. Over there. Thank you. Ha, over there. Ha, o tarafta diyor. No. No pork. Yes. Elhamdülillah. O tarafta biftek var diyor. İnek eti var diyor. Evet, burası da böyle. Yani görüntü iç açıcı değil ama hello, yes, hello. Çok seviyorlar arkadaşlar yani böyle birileri kameraya alsın. Şunları otobüslerde çok satıyorlar. İşte muzdan yapılma bir şeyler herhalde. Otobüslere böyle duraklarda biniyorlarsa. Şu limondan her lokantada görürsünüz. Lime. Her lokantada görürsünüz. Lime. Heh. Soğanları küçük oluyor buranın. Hello. Hiç daha burada büyük soğan gördüğümü hatırlamıyorum. En büyük boyutu şöyle. Baharatçılar. Hello. Hi. Bak. Hayvanları da seviyorlar. Kediler, köpekleri çok. Bak, sarımsak ayıklıyor teyze. Yer yer pislik içinde. Ama güzel insanlar. İyi insan. Ha, bak burada çiçekçiler var. Pazar çok büyük, gez bitmiyor. Şu otları bazen böyle bir yemek ısmarladığınızda üzerine böyle nane gibi doğrayıp veriyorlar. Bakın şunlar muz çiçeği. Ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Daha önce sordum bir tane Filipinli. Onu da bilmiyormuş. Her şeyi değerlendiriyorlar. Evet. Sebze meyve bol. Maşallah. Maşallah. Vallahi herhalde bu pazarı bitiremeyeceğiz. Pazar büyük. Bak. Şu köklerden yemek mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Selamünaleyküm. What is the name of this vegetables? Cassava. Saba. Are you cooking with meal with this? Are you cooking with meal with this? Or eat vegetables? Evet, İngilizce bilmiyor açıklayamadı. Thank you. Salamat. Bu kökle yiyecek. Bu Filipinlerin domatesi bu arkadaşlar. Bizim turşuluk domates gibi. Burada domates yok. Yok diyebiliriz yani. Olan domates bu. Öyle salatalık da böyle oluyor. Böyle oluyor. Böyle bazen de doğranmış sebze satıyorlar. Böyle demek ki selamünaleyküm. Evet, böyle doğranmış sebze satıyorlar. Bazen böyle selamünaleyküm diyorum ama kimisi Müslüman, kimisi değil. Anlıyorlardır umarım. Şöyle acı sos satıyorlar bak bunlarda. Evet, burada çili, acı sosu çok tüketiyorlar. Evet, bak. Bu da Hindistan cevizinin kabuğunu içine sıyırıyor. Bu selam.
Evet, Hindistan kabuğu, Hindistan cevizi kabuğunun içini böyle sıyırıyor. Bu Hindistan cevizi suyu satanlar mesela içine o parçacıklardan atıyorlar. O şekilde satıyorlar. Selam. Bak. Did you chop them? Yeah. Yes. Böyle karışık doğranmış sebze de satıyorlar. Şurada peynir mi satıyor bunlar? Ne abi? İlk defa peynir göreceğim herhalde ya. Hi, how are you? Hi. What is this? What is this? What is this? Jackfruit. Ha, az önce bahsettiğim jackfruit'un böyle doğranmış hali. Tanesi 250 kilometre çıkıyor. Şunları meyve suların içine katıyorlar. Jelly. 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 Ha, meyve suların içine. What is this? Jackfruit too. Evet. Bak. Bak. Hindistan cevizi suyu. Bunun içine işte bu jellerden katıyorlar. Satıyorlar. Ha, salamat. Bak. Çok muz var burada. Acayip muz var. Az önce gördüm. Kilosu 40 pezoydu. Dediğim gibi bazı adalarda 120 pezoya kadar aldığımı hatırlıyorum yani. Buranın papayası güzel oluyor arkadaşlar. Bu dayılar ne yer burada? Ha, çorba içiyorlar. Bak böyle yeşil soğan doğramışlar. Yumurtalı falan böyle bir şey Hindistan ceviz suyu. Adamlar yemeği içmeyi seviyor. Akşama kadar yiyorlar. Şu dayılar da trafik polisi görevi görüyor. Burada yeterince polis olmadığından mıdır nedir? Bazılarına böyle yetki vermişler. Trafiği kesiyor, tekrar devam ettiriyor falan. Okul giriş çıkışlarında özellikle. Yani o kadar temkinliler ki arkadaşlar. Yoldan biri geçeceğinde hemen trafiği kesiyorlar. Yanında güvenlik görevlisi ona eşlik ediyor. Çok yavaş kullanıyorlar arabayı. Kimse de sinirlenmiyor. Ve herkes de kurallara uyuyor. Bak burası da of dumanlara tavuk pazarı. Tavuk satıyorlar. Evet. Evet. Tavuk alıp burada herhalde sizin için de hallederler. Kesip soyup verirler gibi geliyor bana. Bu Filipinler'de horozu çok seviyorlar arkadaşlar. Horoz dövüştürüyorlar. Şunlar dövüş horozu herhalde ya da kesmeye mi getirdiler ne yaptılar bilmiyorum. Bak. Allah Allah. Neler var neler. Filipinlerin yaşam kaynağı horoz. Horoz diyorlar. Fighting rooster. Bak. Denizli horozu gibi ötüyor. Ürü. Evet. Ya bu da herhalde kesiyor onları. Davao'da Roxas Night Market'e geldim arkadaşlar. Şimdi yağmur yağdığı için böyle her yeri çadırlarla kaplamışlar. Etrafta böyle telefon aksesuarları falan satan yerler var. Hello. Yes. Thank you. Hello. Evet. Şimdi burası iki kısımdan oluşuyor. Bir kısmı yiyecek satıyor. Bir kısmında da kıyafet satıyorlar. Ben şimdi bu sokak yiyeceklerinin satıldığı kısma geldim. Ha, bak burada masaj yapanlar da varmış. Let. First I want walk around. Thank you. Maybe later. Evet, şimdi burada masaj yapanlar var. Masaj ister misin diye soruyorlar. Masaja gideceğim ama burada sokak masajı değil. Böyle etrafta çok sayıda güzel masaj salonu var. Oralara gitmeyi düşünüyorum. Bu night marketi daha önce bombalamışlar arkadaşlar. O yüzden burada sırt çantasıyla girişe izin verilmiyor. Girişte polis kontrolü yapıyorlar girişte.
Eğer sırt çantanız varsa içeriye kabul etmiyorlar. Hay. Evet, burada sağla sola çok böyle sokak yiyecekleri satan standlar var. Etrafta çok sayıda da Müslüman görüyorum. Evet. Pusit mo na ilan. Out. Bakın böyle herkes bir şeyler pişirip satıyor. Değişik değişik ne ararsanız var. İşte Hindistan cevizi suyu satanlar. Böyle kızartılmış et ürünleri satanlar. Tabii çoğu helal değil. Mesela bakın koca koca şeyler var. Squid. Kalamar. Bunlar da burada pankek yapıyorlar. Bak, pankek yapıyor. Çok seviyorlar. Birisi böyle kayıt yaptığında görürlerse hoşlarına gidiyor. Hello. Evet, yağmur yağdığı için çok kalabalık değil. Ama yine de gelmişler. Evet. Bu Müslümanların sattığı tezgahlardan alıp yiyebiliyoruz. Bakın koca koca kalamarlar var. Çok büyük. Çok severim ben. Selamünaleyküm. Helal ya. Helal. Ha. Evet. Bunların sattıkları helalmiş. Evet. Şöyle herkes davet ediyor. Ama önce bakın burada dragon fruit'tan meyve suyu hazırlıyorlar. Güzel bir yer. Şu Filipinler'de çok yaygın. Hello. Çok yaygın. Bu crispy tavuk. Artık adına ne diyorlarsa. Bir ara sordum, lizard demişlerdi. Ben de kertenkele zannetmiştim. Kertenkele mi yiyorsunuz? Evet demişti. Nereden buluyorsun kertenkele? Sonra anladım ki aksan olarak bir farklılık var. Lizard deyince ben de kertenkele zannettim. Hello. Evet, şöyle etrafı gezelim. Şurada da sona eriyor herhalde sokak. Aslında düzenli görünüyor. Hello. Thank you. Bak. Güzel. Sağlı sollu hep benzer şeyler satıyorlar. Kalamar, balık ürünleri, deniz ürünleri, deniz ürünleri, tavuk. Tavuğun bak mesela bu da burada cızbız pişiriyor. Adamlar seviyor. Evet. Roxas Night Market'in yiyecek bölümü burada sona eriyor. Evet. Buradan çıkış yok. Gördüğünüz gibi orada polis noktası var. Çünkü daha önce bombalanmış burası. Evet. Kontrolden geçiyorlar. İçeriye öyle alıyorlar. Burası da çıkış kısmı. Burası kalabalık. Acaba bunlar güzel mi? Ha, değişik şey yaptıkları için. Nasal diyorlar buna. Thank you. Bakın. Nasal diyorlar. Şöyle tavada pişirdikleri için burayı biraz fazla tercih ediyorlar. Ben daha önce yedim, lezzetli ama güzel yani. Bakın. Evet, şimdi biz de bir şeyler yiyelim bakalım, ne yiyeceğiz bir araştıralım. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Tezgahın şimdi helal sertifikası var ama neler satıyorlar göstereyim bir. Gerçi herhalde helaldir tavuk ayağı yemek, bilmiyorum artık. Bakın mesela tavuğun ayağını bile yiyor adamlar. Ondan sonra mesela şu tavuğun bağırsağı. Şurada vallahi bir değişik ne olduğunu anlayamadım. Heh, mesela bakın tavuğun bağırsakları. Yani herhalde helaldir. Tavuğun ayağını yemekte helaldir herhalde. Bilmiyorum. Biz yemediğimiz için Türkler olarak bize tuhaf geliyor. Tavuk bağırsağı burada çok yiyorlar. Bak. Thank you. Tuna, joy, squid, milkfish.
Şimdi yemek yemek için şu tezgah seçtim. Helal yazıyor. Evet, neler sattıklarını göstereyim. Bak, tavuk ayağı. Sostan görünmüyor bile. Tavuk varsa. Ben şu kalamardan söyledim bir tane. Pişirip getirecek bana. Bu 200 pezoymuş. Yani aşırı soslu yiyorlar her şeyi adamlar ya. Aşırı soslu yiyorlar. Evet. Şimdi bir tane bu kalamardan söyledim. Pişirip getirecek. Evet arkadaşlar, Davao City'deyim. Şimdi Roxas Night Market'e geldim burada. Burası bayağı meşhur. Şimdi Müslümanların standından bir şeyler ısmarladım kendime. Bakın helal yazıyor orada. Bir tane kalamar söyledim. Yanında da pilav getirdiler. Tahminimce burası 150-200 lira falan. Bir de içecek söyledim. Evet, şöyle göstereyim. Kızartılmış kalamar. Evet, şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın ne yazıyor? Dost Turkish Food yazıyor. Ben de Türk olduklarını düşünerek içeri girdim. Kim burada Türk diye sordum. Kimse Türk değil diyor. Peki sadece Türk yiyecekleri mi satıyorsunuz? O yüzden mi ismini öyle koydunuz değil mi? Hayır diyor. Türk yiyecekleri de satmıyoruz diyor. İsmini öyle koyduk diyor. Yani helal mi diye soruyorum. Değil diyor. Bununla çok sık karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela Avrupa'da seyahatim boyunca bunu çok gördüm. Bakıyorsun ismi işte İstanbul Restoran, Ayasofya Kebap vesaire böyle isimler koymuşlar. İçeri giriyorsunuz, adamlar Türk değil. Sattıkları şey helal değil. Yani böyle ismine kanıp da içeri girip de bir şeyler yemeye kalkmayın. Önce bir sorun. Tamam mı? Hatta şuna da rastladım. Budapeşte de tabelada bir Türkçe isim yazıyor. İşte mesela İstanbul Restoran gibi bir şey yazıyor. Baktım Gürcistan Tiflis'in resmi var. Bu ne dedim? Bizden önceki restoranın sahibi Gürcüydü diyor. Yani adamlar yani bu Avrupa'da oluyor, düşünün yani Viyana'da Budapeşte de oluyor. Tabelayı değiştirmemişler bile. Arkasına Tiflis resminin üzerine İstanbul diye yazmışlar. Yani bununla çok karşılaşırsınız. Böyle işte burası Türk restoranıymış, ismi de Türkçe, sahibi de Türktür diye düşünüp de hemen atlamayın. Önce bir sorun. Filipinler'de bu 7-Eleven marketlerde arkadaşlar böyle her şeyi bulabilirsiniz. Burası hem market hem de kafe gibi işlev görüyor. Yani içeride böyle sıcak hamburger, işte hamburgerleri de bulabileceğiniz gibi aldığınız şeyleri böyle oturup burada yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda kontur yükleyebilirsiniz. Bizim BİM gibi ama biraz daha nasıl söyleyeyim, ekstra şeyler var. Burada mesela günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız şeyleri alabiliyorsunuz. Kıyafet, terlik vesaire. Acil olan ihtiyaçlarınızı burada karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda yiyecek alıp burada yiyip içebilirsiniz. 7-Eleven her yerde var ama pek de öyle ucuz değil. Normal fiyat. Ama sürekli açık. Filipinler'de en yaygın bulunan market, hatta Asya'da diyebilirim. Sadece Filipinler'de değil, Tayland'da da görebilirsiniz. Çok sayıda. Evet, Davao City'de görüyorsunuz böyle evsiz insanlar böyle dükkanların önünde yatıyor, kaldırımlarda yatıyor. Allah yardımcıları olsun. Böyle çok var ama Davao'da ilk defa görüyorum. Genellikle Cebu'da çok görüyorsunuz böyle evsiz insanları. Ya da Manila'da. Davao'da ilk defa görüyorum. Evet arkadaşlar, Mandarin Tea Garden'da bu yemekleri söyledim. Körili balık ve biftekli bir şey, ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar bana yetmez tabi. Bundan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Bir
balıklı çorba gibi bir şey var, arkadaş önerdi. Bir de jeli, black jelly diye bir tatlıları varmış, onu söyleyeceğim. Yanına da durian suyu söyledim. İlk defa durian meyvesinin suyunu içeceğim. Menülerin her biri, nasıl söyleyeyim size, biraz diğer yerlere göre pahalı. 150-200 lira her bir tabağı diyelim. Aslında bizim ülkemize göre pahalı değil. Evet, bana afiyet olsun. Arkadaşlar, şimdi sizle bir olay paylaşacağım. Bu restoranta geldim, size de tavsiye ettim. İlk defa Filipinler'de temiz bir restoran gördüğümü sanıyordum ama yanılmışım. Şimdi siparişleri bitirdim, yedim. Kendime bir tane Black Jelly diye bir tatlı sipariş ettim. Arkadaş tavsiye etti. Neyse, bu tatlıyı beklerken şurada kapıda duran güvenlik eline sinekliği aldı. Masanın üzerindeki sineği öldürdü. Ve insanlar bu masanın üzerinde yemek yiyorlar, ben dahil. Bu durum Filipinler'de gayet normal bir şey arkadaşlar. Yani bulabileceğiniz en temiz lokanta bu. Başka seçeneğiniz yok. Ya kendi yemeğinizi kendiniz pişireceksiniz veya bunlara katlanacaksınız. Bu ülkede başka çareniz yok. Ve düşünün, yani burası en temiz restoran. Burada her yerde girişte güvenlik bekler. Mağazaların kapısında, otellerin, restoranların kapısında işleri güçleri gelene gidene kapı açmak. Bütün gün ayaktadırlar. Gelene gidene kapı açarlar. Hoş geldiniz derler. Neden tek tek herkese kapı açarlar bilmiyorum. Bu ülkede öyle adet olmuş. Çok da saygılılar. Yani az önce adam gözümün önünde eline sinekliği aldı. Sinek avladı. Demek ki bu da güvenliğin görevleri arasına giriyor. Evet. Böyle de bir anı var.